Hiçbir şeyimiz yok kardeşim. Hiçbir şeye malik değiliz. Ne eller benim, ne... Bunlar var ya bunlar. Düşman. Hangi anlamda? Yarın benim hakkımda şahitlik edecek abi. İyiyse iyi söyleyecek. Kötüyse... Merhabalar efendim. Dar isimli hikmet sahibi bir zat varmış. Yani hakim. Bu vefat ettikten sonra da şöhreti her tarafa yayıldığı için insanlar onun köyüne ziyarete gelirlermiş. Bu sefer Dağar'ı bulamadıkları için Dağar'ı tanıyan birisi var mı acaba diye sorarlarmış. Dağar'ı tanıyan birisini bulmuşlar. Ziyarete geldikleri için de ya Dağar'la ilgili herhangi bir menkıbe aklında var mı, bir kıssası var mı diye sormuşlar. O zat da şunu anlatmış. Bir gün kendisini birisi ziyarete gelmişti. O dedi ki şu kadar zamandır bu alemi geziyorum. Ne kimseden rahat buldum ne de kimseyi rahat buldum. Dağar bunun üzerine dedi ki neden kendinden el çekmedin? Hem herkesi rahat bulurdun hem de kendin rahat bulurdun. Kendinden el çekmek demek ki bütün dertlerin, sıkıntıların temel kaynağı halletmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bugünün hissesi bu olsun diyelim Salih. Abi bir şey söyleyeceğim ama anlamadım. Niye anlamadın? Yani kendinden el çekmek. Kendinden el çekmek. Hakikaten anlamadım abi. Şimdi kendinden el çekmek aslında iddiayı bitirmek demek. Yani iddiasız olmak demek. Efendim iddiasız olunur mu? İddiasız olunmaz. Yani insan olmak bizatihi iddiadır zaten. Hayat bizatihi iddiadır. Yani bana verilen de dolayısıyla benim iddiam olmayan bir şeydir. Hani çok zaman böyle şeyler vardır ya, böyle bir soru sorarlar intihara meyledenler. Ben bu hayatı istemedim ki. Verilmiş olan bu ömür bizatihi bir iddiadır. Hangi anlamda? Cenab-ı Hak diyor ki bak ben seni istedim, gönderdim ve sen bu hayatınla bir şeyi ispat etmek zorundasın. O ispat edilecek olan şey nedir? O ispat edilecek olan şey bir kere senin varlığının bu alemde abes olmadığıdır. Yani bunu insan bir kere kendisine kabul ettirecek. Bu ben demekle başlar. Yani insan bir kere önce kendi benliğini fark edecek. Sonra ne yapacak işte? Orada tam da Dağar'ın verdiği mesajın burada ortaya çıktığı şey. İnsan kendisiyle ilgili iddianın belki yürüyen temsilcisi olacak ama bu noktadaki inisiyatifi, bu noktadaki hakimiyeti kendisine izafe etmeyecek. Allah diyecek. Yaptırıyor, ediliyor, yürütüyor. Yani o meşru daire içerisinde, Allah'ın kendisine çizdiği sınırlar içerisinde hayatını devam ettirecek, gayret edecek. Fakat üzerine bir şey kondurmayacak. Ben yaptım, ben ettim demeyecek. Dolayısıyla da işi sahibine teslim edecek. İşi sahibine teslim ederse ne oluyor? Kendisiyle ilgili iddiadan vazgeçmiş oluyor. Tabiri caizse elindeki topu karşı tarafa atıyor yani. Yani topu tutmayacaksın. Salih'ciğim sen top oynadın mı? Futbol bilir misin? Sizde de oynadık halı saha maçı. Tabii. Topu tutmayacaksın abi ayağında. Tek top oynayacaksın yani. Tak tak tak. Total futbol. Evet. Ya gol atmak için topa yapacaksın. Son vuruş yani. Veyahut da pas vermek. Sonuçta oyunun sıhhatli gelişmesi noktasında inisiyatif bizim değil. Bir oyunun içerisine konmuşuz zaten. Biz mümkün olduğu kadar topu ayağımızdan çıkartıp rolümüzü iyi oynamaya çalışacağız. Mevkimizi koruyacağız ve gol yollarındaysak gol yollarına, defanstaysak defanstaki vazifemizi aksatmamaya gayret edeceğiz. Kendimizden el çekmek, iddiayı sahibine teslim etmek demek. Üzerimize bir şey kondurmamak demek. Meşru daire içerisinde yaşayıp insanların o talep ettiklerini, arzu ettiklerini kendilerine vermek ama kendisi için arzu ettiğini, talep ettiğini de Allah'tan istemek demek. O zaman ne oluyor? Hem seni insanlar seviyor hem de seni yaratan seviyor. O zaman da huzur oluyor zaten. Huzur ki hayatın temel gayesidir. Abi siz tam futbol örneğini verdiniz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Futbolda mesela forvet adamını sol bek oynatamazsın. Mesela kaleciyi orta saha oynatamazsın. Boyu uzun çünkü 1.95 kaleci. Oyun kuruculuk yapamaz. Şimdi biz bunu hayatta sanki bazı yansımalarını görüyoruz. İnsanları fıtratlarına göre, meşreplerine göre değerlendirilmediği zaman sanki bu kendini ele çekme mevzu da biraz zorlaşıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şimdi bir kere onu teknik direktörlere falan çok fazla önem atfetmekten kaynaklanan bir şey de olabilir. Yani bizi sahaya götüren, sokan, çıkartan, sen şurada oyna, burada oyna diyen tiplere çok fazla önem atfetmemek lazım. Niye? Çünkü hakiki oyun kurucunun bizim hakkımızda bir muradı var. Bir de maçta diyoruz ya oyun 90 dakikadır. 90 dakikadır. Ne kastederler? Her şey olabilir, her an olabilir. Son dakikaya kadar beklemek lazım. Şimdi maçın kaçıncı dakikasında olduğunu bilmiyoruz. Maçın kaçıncı dakikasındayız bilmiyoruz. Benim için maçın 89. dakikasıdır. Belki o arkadaş için daha 1. dakikadır. Biz onu da bilmiyoruz. Yanımızdaki oynadığımız bir anda başka birisine dönüşebilir yani. Rollerin bu kadar karışık olduğu, dakikanın sürenin çok bilinmediği bir yerde bize düşen gerçekten anlayabildiğimiz kadarıyla rolümüzü iyi oynamaya çalışmak, yardımlaşmak ve mümkün olduğu kadar da nizami oyun kurallarının dışına çıkmamak. Fair play. Yani Allah'ın istediği gibi bir kul olmaya çalışmak. Çünkü ne saatin ne zaman biteceğini biliyoruz, ne oyunun ne zaman tatil edileceğini biliyoruz, ne de belki performans düşüklüğünden, belki başka bir
nedenden dolayı. Sakatlıktan dolayı. Evet, sakatlık da olabilir. Belki oyundan anlayacağız. O yüzden ben şuna inanıyorum Salihciğim. Diyorlar yani ellerim, gözlerim, vücudum, hiçbir şeyimiz yok kardeşim. Hiçbir şeye malik değiliz. Ne eller benim, ne bunlar var ya bunlar. Düşman. Hangi anlamda? Yarın benim hakkında şahitlik edecek abi. İyiyse iyi söyleyecek. Kötüyse düşman derken yanlış anlaşılmasın. Yani her şeyi söyleyecek bunlar yani. Şahitlik edecek. Şimdi bedenimle ilgili böyle bir sıkıntı var. Yani o benim değil. Emanet zaten. İstediğim gibi davranamam. Ona da bakmak durumundayım. Peki başka neyim var o zaman bu dünyada? Ben dediğim şey nedir abi? Ben dediğim şey hakikaten nedir yani? Bana ait değilse bedenim, ruhum, kalbim bunların hepsinin böyle anlamı çok bana berrak gelmiyorsa ne var peki ortada? Ortada benim diyebileceğim tek bir şey var. O da şu anki yaşadığım an. Şu an yani. Zaman yani. Efendim zamanın dünü gitti. Hakikaten geçti yani. Bak şu bir an, bir evvelki an geçti gitti. Bir sonraki an ulaşacak mıyım bilmiyorum yani. Şimdi tıklıyorsun gidiyorsun bir yere bak. Buradan da tıklayarak çıkıyorsun ya. Belki tıklayamayacaksın. Dolayısıyla ne var peki şu anda? Şu an var yani. Şu an. Yani şu anki hani bizi izleyenle beraber özümsediğimiz, hissettiğimiz, yaşadığımız, şu an burada idrak ettiğimiz an var. Dolayısıyla bizim aslında tek sermayemiz şu anımız. Bu ana sahip olmak, bunun farkındalığında olmak ve mümkün olduğu kadar bunu iyileştirmek, güzelleştirmek tek yapabileceğimiz bu. Hani oyun dediğimiz maçtaki esas rolümüz bu işte yani. O anı güzelleştirebiliyorsak ne mutlu bize diyor ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz.